Evet arkadaşlar, merhabalar. Çarşambaları artık 7-8 arası yaptığımız canlı yayın için şu an karşınızdayız. Sizleri bekliyoruz. Yavaş yavaş canlı yayını takip etmek isteyen hastalarımız yavaş yavaş yayına katılıyorlar. Biliyorsunuz bu yayını kayda alıyoruz. Kayıt yaptığımız için de daha sonra bunu şu an izleyemeyen ya da şu an takip edemeyecek hastalar daha sonra bu yayını işte bizim sosyal medya ağımızdan izleyebilirler arkadaşlar. Bugün obezite cerrahisi mi, acaba mide küçültme ameliyatı mı, bypass türleri mi diye ayırmadan bugün ana konumuz işte bir botoks uygulaması, zayıflama için hep duyduğunuz balon uygulamaları ve ameliyatlar var. Acaba ameliyatlar zorunlu mu? Ben bu süreci botoks uygulaması ya da mide balonuyla devam ettirebilir miyim? Yoksa bunların hiçbirine ihtiyacım yok. Ben bu süreci diyet ve egzersizle mi devam ettirebilirim diye şüphesi olan ya da sorusu olan birçok, kafası karışık olan birçok hasta var. Bugün biraz sizlere bunlar hakkında bilgi vereceğiz arkadaşlar. Bir kere burada önemli olan obezitenin tanımını yapmak. Bir kere obezitenin tanımını nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Kilo boy oranına bakarak bir vücut kitle indeksi dediğimiz bir sınıflamamız var. Ve bu sınıflamada işte vücut kitle indeksiniz belli değerin altındaysa normal bireyler, işte belli bir ölçünün üstündeki o durumlarda da işte obez bireylerden bahsediyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz vücut kitle indeksini? Aslında internette birçok yerde bulabilirsiniz. Karşınıza da çıkıyor. Boy ve kilonuzu yazdığınız zaman otomatikman bu hesaplamayı yapıyor. Kabaca işte kilonuzun boyunuzun karesine bölünmesiyle elde ediyor vücut kitle indeksi ve ona göre sınıflandırıyoruz. Şöyle diyelim, vücut kitle indeksi 18-25 arası normal olarak nitelendiriyor. Yani sizin kilonuzu boyunuzun karesine böldüğümüz zaman çıkan değer 18-25 arasıysa bunu normal olarak değerlendiriyoruz. Erkeklerde bu 27'ye kadar normal olarak sayılabiliyor kas yapısından dolayı. 25-30 arası hafif kilolu grup diyoruz. Bu grup aslına baktığınız zaman ameliyatlardan uzak olan grup. 25-30 arası vücut kitle indeksi hafif kilolu grup. 30'da obeziteden bahsediyoruz. 30-35 arası sınıf 1 obezden. 35-40 arası sınıf 2 obezden. 40-50 arası, ya aslında 40 üstü morbid obez. Onu da biraz bölüyoruz. 40-50 arasını morbid obez olarak nitelendiriyoruz. 50 ve üstünde de süper morbid obez olarak nitelendirdiğimiz grup var. Biz şimdi hasta bize ilk geldiği zaman ilk önce hangi obezite grubunda olduğunu biliyoruz. Niye bu bizim için önemli? Her obezite grubunda tedavi algoritmasını istatistiksel olarak belirlenmiş durumda. Ne demek bu tedavi algoritmasını? Yani daha önce sizlerden önce her grup için en etkili zayıflama yöntemi belirlenmiş. Her grup için en etkili zayıflama yöntemi belirlenmiş. Bu risk analizine göre, hastaların beklentisine ve kilo verme hızlarına göre bir sınıflama yapılmış. Şimdi biz 18-25 arasına sağlıklı dedik. Bu grupta herhangi bir uygulama yapmıyoruz. Bu hastaların sağlıklı beslenmelerinin devam etmesini diliyoruz. 25-30 arası dediğimiz hafif kilolu grup. Bu grupta neler yapılabilir arkadaşlar? Bakın 25-30 arasındaki grup, hafif kilolu grup dediğimiz birinci tercihleri diyettir arkadaşlar. İkinci tercihleri diyet ve spordur. Üçüncü tercihleri diyet, spor ve bir takım ilaçlardır. Dördüncü tercihleri diyet, spor ve girişimsel yöntemlerdir. Bakın 25-30 arasında ne dedik arkadaşlar? Bu grupta hiç ameliyatlardan bahsetmiyoruz. Ne olursa olsun bu grupta ameliyatları kullanmıyoruz. Bu gruptaki hastalarımıza diyeti, sporu, diyet artı sporu ve ilaçlar ya da işte bir takım girişimleri öneriyoruz. Nedir bu girişimler dediğimiz arkadaşlar? Şimdi ameliyat dışı yöntemlere baktığımızda dünyada karşılaşabileceğimiz iki grup girişim var zayıflamada kullanılan. Bunlardan birincisi mide balon uygulamaları, diğeri de çok fazla duyduğunuz
mide botoks uygulaması. Şimdi bunlar hakkında bir takım bilgiler vereceğiz size. Guideline dediğimiz ana kitaplar, yani demin size söylediğim bu sınıflamaların yapıldığı ana kitaplarda, obeziteyle ilgili ana kitaplarda şu an için mide botoks uygulaması çok fazla yer bulamıyor. Klasik tedavi yaklaşımında mide balon uygulamasından bahsediyoruz. Şimdi balon uygulaması da bu 25-30 arası grupta kullandığınız balon uygulamasının birçok çeşidi var. Bunlardan birincisi arkadaşlar endoskopik olarak taktığımız, işte midemize endoskopik olarak bir anestezi verilip endoskopla midemizin içine bakılan, işte midemizin içinde bir yara, ülser veya farklı bir şey yoksa işte sönmüş bir balonu götürüp oraya görüntü eşliğinde arkadaşlar şişirerek oradaki midenin fundus bölgesinde yer kaplayacak bir balon bırakıyoruz. Buna biz klasik mide balonu uygulaması diyoruz. Görerek endoskopi eşliğinde yapılıyor. Şimdi bu uygulama arkadaşlar, bu uygulamada iki tür şey yapılıyor. İki tür uygulama var, tercih var balonlarda. Bunlardan birincisi 6 aylık balonlar, diğeri de 1 yıllık balonlar. 6 aylık balonlarla 1 yıllık balonlar arasında en büyük fark arkadaşlar, 1 yıllık balonlar şişirebilir balonlar. Ne demek bu şişirebilir balonlar arkadaşlar? Siz balonu biz mesela klasik balonlarda, 6 aylık balonlarda biz endoskopi yapıyoruz. Sönmüş balonu içeri gönderiyoruz ve sabit ölçüde şişiriyoruz. İşte bu genelde 500 ile 600 mililitre arasında midenin fundus bölümünü dolduruyor. Bunu şişirip bırakıyoruz. Bu daha sonra ne şişirmeyi arttırabiliyoruz ne de şişirmeyi azaltabiliyoruz. Bu sabit ölçülü oluyor. Diğer 1 yıllık olan ve şişirilebilir balonlarda tek farkı şu oluyor. Bu sabit, büyük konulduğu için ilk başta hastanın bulantı ve krampları fazla oluyor. 1 yıllık balonlarda ise götürüyorsunuz oraya. Mesela efektif şişireceğimiz miktar 600 mililitre. Ama biz ne yapıyoruz? Hasta çok fazla şikayet yaşamasın diye ilk 350-400 şişiriyoruz. Ama 1-2 ay sonra tekrar şişirmemiz gerekiyor bunu, ya da 1 ay sonra. O zaman ne yapıyoruz? Bakın bu en önemli sorunlardan biri. Hastaya tekrar anestezi veriyoruz. Tekrar endoskopi yapıyoruz. Tekrar o balonu biraz daha şişiriyoruz. Hastayı gönderiyoruz. Hasta işte atıyorum diyor ki ben artık yemek yiyebiliyorum, balon beni tıkamıyor dediğinde hasta tekrar geliyor. İşte balonu biz tekrar şişiriyoruz. Farklılığı gördüğünüz gibi biri şişirilebilir olması, diğeri sabit olması. Diğer farklılık arasında arkadaşlar nedir? Bu şişirilebilir balonlarda maliyetleri biraz daha yüksek. Yani örnek veriyorum, 6 aylık balon 1 liraysa 1 yıllık balonlar 2 lira. Aynı zamanda bu 1 yıllık balonları belli aralıklarla şişirdiğiniz için her defasında endoskopi ücretini, yani yapılan işlemi size tekrar bu ücreti ödemeniz gerekiyor. O yüzden maliyete baktığınızda 1'e 3 gibi oluyor bu süreç zarfında. Yani 6 aylık balon 1 liraysa işte 1 yıllık balon hem kendisinin 6 aylık balonun 2 katı olması hem de uzun dönemde işte devamlı şişirip endoskopi yapmaya ihtiyaç duyduğunuz için arkadaşlar maliyet olarak biraz yüksek oluyor. Bir de son zamanlarda duyduğunuz yutulabilir mide balonları var. Tabii şimdi bu yutulabilir mide balonu dediğinizde ben anlıyorum açıkçası. Hap gibi bir şeyi yutuyorum ve bu midemde şişiyor. Daha sonra da işte bu fonksiyonunu kaybedince dışkı yoluyla atılıyor gibi bir şey anlaşılıyor. Hani hapı yutuyorum gibi böyle küçük bir şey yutuyorum. Midemde bu şişiyor gibi algılıyorum ben. Bilmiyorum siz nasıl algılıyorsunuz? İşte bu yutulabilir mide balonu dediğimiz şey aslında bu değil. Yani hap olarak yuttuğumuz bir şey değil. Yine kablosu olan böyle klasik takılan mide balonunun biraz farklı bir versiyonu, biraz daha küçük. Ne yapıyor hasta bunu? Hasta bunu kendisi kablolu bir şeyi kendisi böyle yutuyor. Yani bu şimdi benim yapabileceğim bir şey değil hasta olarak. Yani ben yutulabilir bir şeyi elime alıp şimdi şurada baktım var mı böyle bir şey diye bakayım şöyle, evet,
çekmecede bir şarj aleti var. Mesela yutulabilir balon nedir? Şöyle bir şeyi alıyorsunuz, böyle yutmaya çalışıyorsunuz. Midenize bunu göndermeye çalışıyorsunuz. Yani benim şahsımın teknik olarak bunu yapabileceği, yani hasta olarak bunu yapabilmem neredeyse mümkün değil. Ve bunu yuttuktan sonra bir görüntüleme, bir röntgen, bir radyasyon eşliğinde işte balonun midenizin o bölgesine girip girmediği relatif olarak, yani direkt gözle, endoskop olduğu gibi direkt gözle görülmüyor. Relatif olarak bakılıyor. Eğer midenizdeyse bu dışarıdaki kablo, yani bu hortum yardımıyla balon şişiriliyor. Şişirildikten sonra bu kabloyu çektiklerinde balon içeride kalıyor. Şimdi bu hem midenizi ne kadar doldurduğunu bilmediğiniz, hem de teknik olarak biraz hasta açısından canlı canlı böyle bir şey yutmanın zorluğu, yani ben kendi açımdan düşünüyorum, zor olduğu için ben yutulabilir mide balonu diye adlandırılan ama aslında klasik balonlar gibi olan şeyi çok tercih etmiyorum. Aslında hiç kullanmadım da diyebilirim. Çünkü ben bir yere bir şeyi koyacaksak onu görme taraftarıyım. Ya da koyulan yerde bir hastalık olup olmadığını anlama taraftarıyım. O yüzden ne yapıyoruz? İşte bir anesteziyle endoskopi yapıyoruz. Hasta bunların hiçbirini anlamıyor. Midesinde eğer bir hastalık yoksa sönmüş balonu kendimiz oraya götürüp şişirip işlemi sonlandırıyoruz. Şimdi bunlar balon uygulamaları. Bir de bu grup için, yani vücut kitle indeksi 25-30 arası olan grup için ne dedik? Endoskopik yapılan, yine ağız yoluyla yapılan mide botoks uygulaması var. Şimdi botoks dediğimiz şey botulinum toksini, yani en zehirli şeylerden, dünyadaki en zehirli maddelerden biri. Normalde biz biliyorsunuz botoksu işte çok yüzümüzde mimiklerin, kasları felç etmek için kullanıyoruz. İşte yüzümüze niye botoks yapılıyor arkadaşlar? İşte o kırışıklıklar, mesela şöyle yapalım. Bunu görmek istemiyorsak yaşlılığa bağlı bu kasları felç ediyoruz. Felç edince burası böyle kırışamıyor artık. Bu etkisi 3-4 ay sürüyor bu botoks uygulamasının ve o zaman da düz oluyor. Bu cilde yapılan botoksla mideye yapılan botoksun malzemesi tamamen aynı. Ama nedir arkadaşlar? Çok zehirli bir madde dedik. Bu nasıl yapılıyor? Botoks uygulaması endoskopla mideye gidiliyor. Midenin çıkış kısmına yakın yere bu iğneyle, endoskopik olarak iğneyle bu enjekte ediliyor. Amacı ne arkadaşlar o enjeksiyonun? Oradaki kas grubunu felç etmek, orayı felç ederek kasların hareketi, yani sindirimini engelleyip midenin içinde yemeklerin daha fazla kalıp daha fazla tok hissetme mantalitesinden hareket ediliyor burada mide botoks uygulamasında. Ama tabii çok subjektif bir şey. Kime ne kadar yapılacak? İşte bu işlemin yan etkileri belki işte midedeki bir damara denk gelip bu botoksun kana karışması ölümcül ve travmatik bir süreç olabilir. Aynı zamanda mideye enjeksiyon yaptığınız zaman arkadaşlar işte orayı çürütebilirsiniz. O yüzden de yine ben mide botoks uygulamasını hem mantalitesi çok mantıklı gelmediği için hem de bilimsel olarak daha çok fazla bu konuda verimiz yok. Ve veri akışı da yok aslına baktığınız zaman. Dünyada mide botoks uygulamasının zayıflamaya etkisine yönelik, hatta şimdi yayına geçmeden önce tekrar bu bilimsel makalelere bir baktım. Böyle seri bir yazı üretimi yok. Yani başarısı aslında deneniyor ama çok da etkili olmadığı için bilim insanları bununla ilgili çalışmaları çok yapmıyorlar. Onu gördüm tekrar. O yüzden mide botoks uygulaması mantalitesi de bana ters geldiği için çok tercih etmiyorum. Ama bilimsel yayınlarda vücut kitle indeksi 25-30 arası olan hafif kilolu grupta balon uygulamasını öneriyor. İşte demin de söylediğim gibi iki tür balon var. Şimdi geldik obezite grubuna. Vücut kitle indeksi 30'a gelmiş birey. 30'da obezite başlıyor dedik. 30-35 arası sınıf 1 obez grubu. 35-40 sınıf 2 obez grubu. 40 ve üstü sınıf 3 obez, morbid obez dediğimiz grup. Şimdi bakın ne dedik demin? Hafif kilolu 25-30 arasında hiç obeziteden ya da obezite cerrahisinden bahsetmiyoruz. O gruba herhangi bir ameliyat yöntemini uygulamıyoruz. Ama 30'dan sonra
cerrahi düşünülebilir. Şimdi guideline'lar, yani size aktardığım bu bilgilerin kitap haline, dünyada kitap haline getirilmiş yayınlar böyle 1-2 yılda bir revize oluyor. Ben size şu an 2022'yi anlatıyorum. Yani şu an yeni güncel bilgileri anlatıyorum. Bir kişi sınıf 1 obez grubuna gelmiş ve bakın bu yeni gelen, ilk bunu anlatıyorum. Bu yeni ilave oldu 2022 yılında. Daha önce bu yoktu. Bir kişi sınıf 1 obez grubuna gelmiş ve metabolik sendromu var ise ve bunu kontrol altında tutamıyorsa, işte diyabet, kontrolsüz diyabet, ilaçlara rağmen kontrol altına alınamamış diyabet, ilaçlara rağmen kontrol altına alınamamış hipertansiyon hastalarında, bakın sınıf 1 obez grubu hastalarda metabolik cerrahi uygulanır diye, bakın bu yeni geldi, daha önce yoktu. Bu grubu biz ameliyat tarafına almıyorduk. Sınıf 2 obez ve üzerine alıyorduk ama artık yine uzun dönem sonuçları görüldüğü için ameliyatların sınıf 1 obezde eğer ilaçla kontrol altına alınamayan diyabet ve ilaçla kontrol altına alınamayan hipertansiyon varsa bu gruba arkadaşlar biz cerrahiye veriyoruz. Ama bunlara bir zayıflama ameliyatından çok bir metabolik cerrahi ameliyatı öneriyoruz. Bu grupta eğer sınıf 1 obezseniz ve işte kontrolsüz hipertansiyon ve kontrolsüz diyabetiniz yok ise bu grupta birinci tercih arkadaşlar diyet artı spor, bunu balonla desteklenmesi olabilir. Eğer bunlar başarısız olmuşsa cerrahi gruba, yani mide küçültme ameliyatı olabilirsiniz der. Bunu bir daha açıklıyorum arkadaşlar. Vücut kitle indeksi 30-35 arasında olan hastalar ciddi diyet ve spor yapacaklar. Bu başarısız ise balon uygulamasını tercih edecekler. Bunlar da olmadığı ise cerrahi yöntem tercih edilebilir diyoruz. Ama vücut kitle indeksi bakın 35'i geçtikten sonra artık bu grup hastalarda arkadaşlar balon ya da farklı bir uygulama sadece vakit kaybı oluyor. Vücut kitle indeksi 35'i geçmiş bireylerde arkadaşlar boğazım kurudu pardon. Vücut kitle indeksi 35'i geçmiş bireylerde arkadaşlar artık cerrahi yöntem gündeme geliyor. Bakın şimdi burası da çok önemli. 35'i geçti. Hadi hemen cerrahi mi yapalım? Hayır arkadaşlar. 35'i geçtiniz. Ama kontrolsüz işte hipertansiyon, diyabet ve uyku apne sendromunuz varsa bu hastalar acil olarak, öncelikli olarak ameliyat olmalılar. Vücut kitle indeksi 35-40 arası olan bu grupta eğer yandaş hastalık yok ise, yani kontrolsüz hipertansiyon, diyabet ya da uyku apne sendromu yok ise, bu hastaların eğer diyet ve spor geçmişleri yoksa, farklı bir hastalığı yoksa, diyet ve spor geçmişi olmayan hastalara ilk önce diyet ve spor önerilir. Ama birçok hasta bu süreci geçirmiş ve başarısız olduğunu söylediği için bu gruplarda eğer yapmış iseler, diyet ve spor yapmış ise bu grup cerrahiye adaydı. Şimdi bu grubun cerrahiye aday olabilmesi için bakın arkadaşlar ne dedik? Eğer bu ayrımı iyi yapmamız lazım. Kontrolsüz diyabet, hipertansiyon, uyku apne var ise sorgu sualsiz bu grubu ameliyata atıyoruz. Ameliyat grubuna veriyoruz. Eğer 35-40 arası grup işte hiçbir hastalığı yok, diyet, spor işte ya da farklı yöntemlerle zayıflayamamışsa bu grubu da atıyoruz. Ama bakın farkı şu: kontrolsüz hipertansiyon, diyabette diyeti sorgulamıyoruz. Direkt ameliyat grubuna atıyoruz. Ve vücut kitle indeksi, bakın buralarda hiç diğer farklı bir yöntemlerden bahsetmedik. Vücut kitle indeksi 40'ı geçenlerde de arkadaşlar artık hiçbir şeye bakmadan bu grubu ameliyat grubuna atıyoruz. Buradaki önemli olan 40'ı geçenlerde bakın öncelik değil, bu bir zorunluluk. Bunu iyi anlaması lazım. Vücut kitle indeksi 40'ı geçmiş, hiçbir sorunu, hiçbir şikayeti olmayan hastalarda cerrahi yöntemler zorunlu. Bakın diyetin alternatifi cerrahi değil, zorunlu arkadaşlar. Yani vücut kitle indeksiniz 40'ı geçiyorsa zorunlu olarak ilk öncelikle hızlı olarak size uygun cerrahi yöntemin seçilmesi lazım. Şimdi vücut kitle indeksi 50
ve 60'ın üstündeki özellikle hastalarda burayı da çok iyi dinlemeniz lazım. Burada da arkadaşlar mide küçültme ameliyatının başarısı çok sınırlı. Bugün aslında böyle bir hasta paylaştım sizlerle. Vücut kitle indeksi 65'in üstünde olan bir hasta vardı. Bununla hangi ameliyatı yapalım? Akşam bunu da konuşacağız dedim size. Şimdi bu grup çok önemli. Eğer vücut kitle indeksiniz 50'nin üzerindeyse, özellikle kadınlarda yağ oranı fazla olması nedeniyle mide küçültme ameliyatının başarısı kısıtlı. Bakın, vücut kitle indeksi 50'nin üstünde olan hastalarda, özellikle kadın hastalarda, yağ oranı fazla olan kadın hastalarda mide küçültme ameliyatının etkisi sınırlı. Hedef kiloya inme oranı düşük, tekrar kilo alma oranı yüksek olduğu için bu gruplarda uygun bypass yöntemi tercih edilmesi daha doğru oluyor. Tecrübelerimiz bu yönde. Ama vücut kitle indeksi 50-60 arasında olan erkeklerde mide küçültme ameliyatı denenebilir. Hastaya bilgi verilmesi lazım. Mide küçültme ameliyatıyla belki hedef kilonuza inemeyebilirsiniz. Bunu 1,5-2 yıl gözleyelim. Çünkü bu sizin yaptığınız efor ve aktivitelere göre değişebilir başarınız. Eğer başarısız olursanız yılmayın. Bunun zaten olabileceğini, yani başarılı olamayacağınız, hedef kiloya gidemeyeceğinizi zaten konuşmuştuk. O yüzden yılmayın. Gelin bypass'ınızı tamamlayalım ve hedef kiloya sizi götürelim diyoruz. Ama vücut kitle indeksi 60'ın üzerinde olan bireylerde artık ne yazık ki mide küçültme ameliyatının başarısının kısıtlı olduğunu ve başarıya ulaşmadığını biliyoruz. Bu gruptaki hastalara direkt onlara uygun bypass yöntemini, bakın onlara uygun bypass yöntemini öneriyoruz arkadaşlar. Peki vücut kitle indeksi 60'ı geçince artık biliyorsunuz ki birçok sağlık problemi oluyor. Özellikle kardiyovasküler sistemle ve akciğer sistemiyle ilgili bu grup hastalarda ciddi sağlık problemleri oluyor. O yüzden burada şunu düşünmek lazım. Eğer hastanın kondisyonu el veriyorsa, yani ameliyatın uzunluğunu tolere edebilecek kalp ve akciğer sistemi var ise arkadaşlar, bu gruptaki hastalarda ameliyatı, olacağı bypass'ı aynı seansta tamamlıyoruz. Eğer hastanın vücut kitle indeksi 60 ve üzerinde ama kondisyonu böyle bir ameliyatı, yani 2-2,5 saatlik ameliyatı kaldırabilecek düzeyde olmadığını düşünürsek, burada arkadaşlar olacağı ameliyatı ikiye bölüyoruz. Ne yapıyoruz? İlk önce 15-20 dakikalık bir ameliyatla hastanın midesini küçültüyoruz. Vücut kitle indeksini 60'tan 1,5-2 yıl içinde inebileceği yere kadar indiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra zaten hasta da bunu biliyor. Kilosu bir yerde duruyor ve geri dönmeye başlıyor. Burada da arkadaşlar hastanın bypass'ını ilave ediyoruz. Genelde biz böyle vücut kitle indeksi 60 olan hastalarda ne yapıyoruz? İlk mide küçültüyoruz. Eğer tek seanslı ameliyata kondisyonu izin vermeyecek hastalardan bahsediyorum. Ne yapıyoruz? Midesini küçültüyoruz. Hastayı zayıflama sürecine katıyoruz. Hasta belirli bir kiloya kadar zayıflıyor arkadaşlar. Belli bir kilodan sonra kilosu duruyor. O hastalarda eğer mide küçültme ameliyatından sonra oluşmuş ya da öncesinde var olan bir mide fıtığı yok ise o hastalara SADI ya da duodenal switch yapıyoruz. Çünkü bu ameliyatlar en güvenli ve başarısı en yüksek ameliyatlardır. Eğer bu hastalarda işte mide küçültme ameliyatının önce ya da mide küçültme ameliyatının sonra da oluşmuş olabilir, bir mide fıtığına bağlı reflüsü varsa bu hastalara da en uygun yöntem RNA gastrik bypass'tır. O yüzden bu hastalarda eğer ilk tüp mide yaptık, bu hastalarda eğer reflü, mide fıtığı var ise RNA gastrik bypass, eğer yok ise duodenal switch ya da SADI ameliyatı yapıyoruz. Neden duodenal switch ve SADI'yi tercih ediyoruz? Çünkü bu ameliyatlar çok daha kalıcı, başarıları çok daha yüksek. RNA gastrik bypass ameliyatında midenin anatomik yapısını bozmamız nedeniyle yaptığımız bu bypass'ta genişleme, bıraktığımız poşta büyüme olabiliyor ve bağırsak tekrar mide şeklini alabiliyor. O yüzden bu hastalarda arkadaşlar geri kilo alma oranı duodenal switch'e göre 5 kat fazla olduğu için ne yazık ki arkadaşlar
bu hasta grubunda işte eğer reflüleri varsa RNA gastrik bypass, reflüleri yok ise de daha başarılı olan, yaklaşık 5 kat daha başarılı olan duodenal switch ya da SADI ameliyatını tercih ediyoruz. Şimdi sorularınıza da cevap vermeye çalışacağım. Şimdi bir hastanız kaçak riski hayat boyu devam ediyormuş diye duydum. Doğru mu? Evet arkadaşlar, bu duyumlar, işte gerçeği yansıtmayan bilgilerin Google üzerinden ulaşılması ve bunların kulaktan kulağa söylenip işte 3 hafta sürüyormuş, o öbür kulağına söyler ki öbürünün kulağına söyler ki o 6 hafta, o öbürüne yıllar, ömür boyuya kadar uzanmış Google'da ya da işte sosyal medya ağlarda oluşan bir bilgi. Kaçak dediğimiz şey ömür boyu sürüyormuş diyorlar, diyor arkadaşımız. Şimdi arkadaşlar, kaçak nedir? Bir dokunun iyileşmemesi, yaptığınız bir şeyin iyileşmemesine bağlı işte içindeki şeyin dışarı çıkması. Şimdi arkadaşlar, doku iyileşmesi tam olarak 3 haftada tamamlanır. Yani siz bypass olun, tüp mide ameliyatı olun, işte farklı bir ameliyat olun, bağırsak kanseri nedeniyle farklı bir ameliyat olun. Bu iki dokunun birbirine dikilip iyileşmesi 3. haftada tamamlanır. Yani 3. haftanızdan sonra sizde kaçak olamaz arkadaşlar. Eğer 5. hafta sizde kaçak saptanıyorsa bu arkadaşlar daha önceden olan bir kaçağın gözden kaçmasıdır. Yani sizi tanınması gecikmiş demektir. Bunu unutmayın lütfen. 3. haftada her şey iyileşir. Örnek veriyorum. 5. yılda tüp mide ameliyatı oldunuz. 5. yılda mideniz delindi arkadaşlar. Bu kaçak değildir. Çünkü 3. haftada her şey iyileşmiştir. 3. hafta, yani 3. haftadan sonra olacak her şey arkadaşlar farklı bir sorundur. Mesela 5. yılınızda tüp mide ameliyatı olan birinin midesi delinebilir. Ama bu arkadaşlar ameliyat olmamış birinin de midesi delinebilir. Aynı risklere sahiptir. Nasıl delinir? İşte midesini zorlar, sigara içiyordur, çok fazla alkol kullanıyordur, midesinde gastrit olur, ülser olur, kanar ya da delinir. Bu bir kaçak değildir. Bu farklı bir hastalıktır arkadaşlar. O yüzden 3. haftadan sonra kaçakla karşı karşıya kalamazsınız arkadaşlar. Eğer 5. haftada kalıyorsanız 3. haftada önce olan kaçağın geç tanınmasıdır arkadaşlar. Ama tabii böyle 4-6 haftadan sonra kesinlikle kaçakla karşı karşıya kalınmaz. O farklı bir şeydir. Midenin delinmesidir. İşte ne bileyim midede ülser oluşup patlamasıdır gibi değerlendir ama bu kaçak değildir. Şimdi bir Didem Hanım, tüp mide ameliyatından 5 sene sonra kilo almaya başladım. Hareket, spor yapma şansım çok az. Diyet yapmakta başarılı olamadım hocam. Hatırladınız mı beni? Tabii ki de hatırladık Didem Hanım. Biz şimdi hep ne diyoruz arkadaşlar? Bir zayıflama ameliyatı oldunuz. Hedef kiloya gittiniz ve tekrar kilo almaya başladıysanız bu kiloyu verebilmeniz çok zor. Bakın bir daha söylüyorum. Siz hiç ameliyat olmasanız, bir zayıflama ameliyatı olmasanız işte kilolarınızı verebilirsiniz. Ama eğer bir zayıflama ameliyatı olduysanız artık kilo vermeniz neredeyse mümküniyetini kaybediyor. Çünkü vücudunuz çok az kaloriyle yaşamaya alışıyor. Daha az kaloriye inemeyeceğiniz için de, yani metabolizma hızınızı zayıflama ameliyatları yavaşlattığı için de ne yazık ki arkadaşlar ameliyat olan biri eğer kilo alırsa, bu tüp mide, bypass, bu yani bütün ameliyatlar için geçerli. Ne yazık ki bir daha kilo vermesi çok zorlaşıyor. O yüzden hep söylediğimiz, hani bir yere hasta hep şöyle düşünüyor. Ya ben en dibe kadar ineyim sonra kilo alırım gibi düşünüyor. Ama o kilo alma süreci başladığı zaman o durdurulamayabilir. O yüzden arkadaşlar işte zayıflama ameliyatının hangisini olursanız olun, hedef kiloya gittiğinizde orada kalıcı olmaya çalışın. Yani biraz ineyim sonra geri alırım, bir yerde dengelerim gibi düşünmeyin. Geri alma sürecine girdiğinizde geri almayı durduramayabilir ve yukarı gidebilirsiniz. Bakın ne ameliyatı olursanız olun. Evet arkadaşlar, yarım saat oldu. Size işte vücut kitle indeksine bağlı yapılacak yöntemler hakkında bilgiler aktardım. Yine sorularınız olursa işte direkt mesaj yoluyla sorarsanız onları cevaplandırabilirim. Bir soru daha geldi, son onu da alayım.
Ameliyattan sonra kaç gün sonra iş hayatına dönüş sağlanır? Yeme davranış değişikliği için bir zorluk yaşanır mı? Şimdi şöyle söyleyelim. Ameliyatlar, obezite ameliyatları kapalı yöntemle yapılır. Eğer travma az olursa, yani bu şu demek, ameliyat hızlı biterse, ameliyatta bir kanama gözlenmezse, vücuda zarar verici bir şey olmazsa ameliyatta gerçekten de çok ağrısız oluyor. Hastalar genelde hastaneden çıktıktan sonra işte ağrı kesici dahi kullanmadıklarını ilk kontrollerinde söylüyorlar arkadaşlar. Ama tabii ameliyat anında bir travma, ters bağlama, döndürme, yani farklı bir durumla karşı karşıya, vücuda fazla travma verilmişse ameliyatta, ameliyat sonrasında da hastalar ağrı, şikayet, problemleri duyuyoruz. Ama hani takip ettiğimiz kendi hastalarımız için söyleyeyim. Özellikle ilk 5-6 saat hastanedeki süreçte ağrı, daha sonra daha azalan bir ağrı. Bypass olanlarda ilk günün sonunda böyle bir gaz ağrıları, ama hastaneden taburcu olan hastalar genelde arkadaşlar, yani bu genelde dediğim %95'in üstü olarak genelleyelim, hastaneden çıktıktan 1-2 gün sonra normal işlerine, aktivitelerine dönüyorlar. Hatta işte pazartesi yaptığımız bir hastayı bugün taburcu ettik. Genç bir kız arkadaşımız, 20'li yaşlarda. Annesi tabii çok tedirgin. Sabahki konuşma şöyleydi. Annem beni evde karantina alacak. Ben de hayır dedim. Çık dışarı, gez, dolaş dedim. Annesini ikna ettim. Herhangi bak hiçbir sorunu yok. Hastanın da bir ağrısı yok. İlk olarak kuaföre gidecekti ama bugün mü yarın mı bilmiyorum. Ondan sonra normal hayatına, okuluna geri gidebilirsiniz dedim. O yüzden ameliyat olan birinde böyle ciddi bir iş gücü kaybı olmaz. Tabii ağrı eşiği çok değişken, ama hani perşembe ameliyat olan biri, perşembe olan biri cumartesi hastaneden taburcu olup pazartesi genelde iş başı yapabiliyorlar. Mide küçültme ameliyatında ağrı bir tık fazla oluyor ameliyat sırasında, büyük bir parça çıkarıldığı için. Ama işte yaptığımız diğer bypasslarda ağrı çok fazla olmuyor. Şöhret Muratlı, size çok minnettarım hocam. Ben de bir hafta oldu. Duodenal switch oldum. Güvenin Bora Hoca'ya demiş. Evet, Şöhret Hanım mesela ilk ameliyatını 170 kilo ile yaptık. Yaşı var. Kondisyonu iyi değil. Nefes alamıyor. Midesini küçülttük ilk etapta. İşte yaklaşık 60-65 kilo verdi. 1-1,5 kilo oldu. Ondan sonra geçen haftada çok ağrısız, bir gece yatmasını gerektiren bir işlemle işte duodenal switch'ini yaptık. Mide çıkışıyla bağırsak arasında bağlantılarını yaptık. Bir gün sonra da evine gitti. Hatta Tekirdağ'da yaşıyor. Tekirdağ'a dön dedim. Tabii korku var insanlarda. Yok ben burada kalayım dedi. Sonra herhalde gitmiştir şimdi Tekirdağ. Evet arkadaşlar, bugünkü canlı yayınımız da bitti. Yine canlı yayında anlatmamı istediğiniz konu varsa ya da bugünküyle ilgili sorularınız varsa bana direkt mesaj yoluyla atarsanız, ona göre her hafta böyle yarım saat 45 dakikalık size bilgilendirici videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.